Bali Adası'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün kısa ve öz bir şekilde sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Bunların arasında çok önemli, sizin işinize yarayacak bilgiler olduğunu düşündüğüm için bu videoyu sizlere yapmak istedim. O zaman hadi videoya başlıyoruz. Bu aralar bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, Bali'yi seviyorum vergisi çıktı. Bali'ye gelmeden biz bunu ödemek zorundayız. İşte bir form var, bu formu doldurmadan Bali'ye geldiğimiz zaman bizi almıyorlarmış. Bu doğru mu? Şimdi böyle bir şey yok. Bakın, evet, Bali'yi seviyorum vergisi çıktı. Şimdi 30 dolar siz vizeyi ödüyorsunuz kapıda. Bir de 10 dolar da Bali'yi seviyorum vergisi diye bir şey çıkardılar. Yani 40 dolar ödeyip giriş yapıyorsunuz. Diyelim ki siz İstanbul'dan uçuyorsunuz ve daha henüz bunu yapmadınız. Yani online olarak da yapılabiliyor. Ama çok karışık. Birçok kişi de sistemde sorun olduğunu söylüyor, yapamadığını söylüyor. Böyle bir zorunluluk yok. Yani siz bunu doldurmadan Bali'ye geldiğinizde sizi almama gibi bir lüksleri yok. Böyle bir kanun, kural yok. Lütfen bu yanlıştan, bir de şöyle, yani konsolosluk görevi görüyorum burada ya. Yani bütün yanlışları tek tek bir bakıyorum, o kadar kişi var. YouTube videoları çeken veya ne bileyim başka ne yapan. Kimse bu bilgileri vermiyor arkadaş. Hep ben böyle doğru bilgileri aktarayım, doğru bilgi. Yani konsolosluk, bak ben baktım konsolosluğa. Evet, bir açıklama var. Bali'yi seviyorum vergisi çıktı, bundan sonra bilginiz olsun diye. Ama şey yok, açıklama yok. Yani bunu Türkiye'de mi dolduracak, gelebilir mi, burada mı yapacak? Yani bilgi yok. Sıkıntı burada. Yani biraz daha detaylı bilgi olsa insanlar rahatlayacak. Girecek siteye, bakacak, aa bunlar lazımmış, şöyle oluyormuş. Şimdi böyle videolardan öğreniyorsunuz, düşünün yani. Dediğim gibi şöyle oluyor, hiç kafamız karışmasın. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Biletinizi alıp Bali'ye gelebilirsiniz. Bali'de kapı vizeni de Bali'de havalimanında ödeyebilirsin. Aynı şekilde Bali'yi seviyorum vergisini de orada ödeyebilirsin. Gelmeden yapmak zorunda falan değilsin. Bunu kafanızdan çıkarın, böyle bir zorunluluk falan yok. Bir başka bana sorulan sorulardan bir tanesi de Bali'de ev alabiliyor muyuz veya arsa alabiliyor muyuz? Gerçi bu yalanları hepsini çürüttüm de işte böyle bazıları daha bilmiyor. Onlara tekrardan buradan ifade edeyim. Bali'de freehold satış var. Yani siz burada freehold, yani süresiz evi, toprağı veya arsayı alabiliyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Şirket açarak alabiliyorsunuz. Tek çare bu. Şirketiniz varsa bunları alabiliyorsunuz, devredebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Bu konularda hiçbir sıkıntı yok. Bir de leasehold var. Şimdi bazı bilgi veren Bali hakkında yanlış bilgi verdiğini gördüm. O da şöyle, %70 diyor Bali'de diyor leasehold, yani kiralama yapıyorlar, %30 freehold var diyorlar. Tam tersi, %70 freehold var. Aslında %30 leasehold var. Yani kiralıyorlar. 20 yıllık, 30 yıllık satmıyorlar. O da nerede biliyor musunuz? Canggu'nun sol tarafına doğru yayılıyor. Oralar. Böyle birkaç bölge yani. Uluwatu'da birkaç bölge var. Orada birkaç bölge var. Ubud'da var birkaç bölge. Çok ufak bir bölge bunlar. Yani yan yana şöyle düşünün. 10 tane arsa varsa 3'ü kiralıksa 7 tanesi de satılık. Bunu da size buradan belirtmiş olalım. Bir başka bana gelen sorulardan bir tanesi de, Serkan Bey, siz orada emlak şirketiniz var. Bana evleri atar mısın veya işte ne bileyim arsayı atar mısın? Bakmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer şirketiniz yoksa, hazır değilse ben sunum yapmıyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani adamın şirketi yok. Şöyle, bakın, şirket bir haftaya açılan bir şey olsa, 5 güne açılan bir şey olsa benim için hiç sorun yok. Sunum yaparım. Oldu ki beğendin ve almak istiyorsun, bir haftaya zaten açılıyor, hemen hallederiz. Ama şirket 2 ay açılıyor. Sizi hiç kimse 2 ay beklemez. Ne arsa ne de ev için kimse 2 ay sizi beklemez. Siz de edersin, şimdi kapora veririm. Tamam, kapora verirsin de şirket yok, hiçbir şey yok. Adam yarı kaporayı istiyorlar sizden. Tamam, madem öyle diyor, ver diyor o zaman diyor. Sen de şirketin yok, hiçbir yetkin bir şeyin yok. Sen de ödeme yapmak istemeyeceksin. Kardeşim, benim daha şirketim yok. Ben niye ödeme yapayım? Ya olmasa ya yapmasa falan, değil mi? İşte burada tıkanıyoruz. Bu sebepten dolayı da şirket olmadan lütfen bana arsa veya ev sormayın. Şirketiniz başlayacak. Açılmaya yakın başımın üstünde yeriniz var. Sorun, yardımcı olalım. Ama şirket yoksa bana bu konuları açmayın. Başka yerden bakın lütfen. Bir başka tabii çok merak edilen konu, maliyetler Bali'de ne kadar olur? Ben kaç parayla orada yaşayabilirim? Şimdi çok kısa bir düşük bütçeyle size hemen çok kısa bir bilgi çıkaracağım, fiyat çıkaracağım. Bir de normal bir bütçeyle. Şimdi düşük bütçeyle burada 150 dolara
100 dolara evler var kiralık. Ganimet gibi. Çok var. Ama turizmin içine değil. Gidip de Canggu'da 100 dolara ev bulamazsın. Ubud'da gidip merkez orada bulamazsın. Dış taraflarda. 15-20 dakika yani o kadar da olsun. 100 dolar kira veriyorsun yani. Bırak da 15-20 dakika dışarıda olsun. Yani sizin efendim 100 dolara 150 dolara ev tutsanız tamam mı? 350-400 dolar da hadi 500 dolarla burada geçinirsin Bali'de. Ancak alkol yoksa, gece hayatı yoksa, sigaran yoksa gayet normal bir şekilde geçinebilirsin. Ama buradaki sıkıntı şu. Oraya gelene kadar şirket ve oturum maliyetleri yüksek. Yani 5.000 dolarları buluyor. Bunu verme gücün varsa ve daha sonrasında 500 dolar gelirin varsa evet burada yaşayabilirsin. Dediğim gibi alkol, gece hayatı falan yoksa. Ama hayır kardeşim benim alkolüm de var, gece hayatım da var, ben eğleniyorum da o zaman 1000 dolar abi. Neden? 300 dolar, 400 dolar sen merkezi güzel bir yerde oturursun. 600 dolar da yeter. Ona göre eğlenirsin, ona göre yer içersin. 1000 dolar normal geçim. Bunun içerisinde eğlence de var, gezme, tozma, masaj da var. Efendim diğer düşük bütçede yok. Yani o 500 dolar onları yapamaz. Ama geçinirsin gayet normal bir şekilde. Başka bana gelen sorulardan orada ortalama bir ev fiyatı kaç para veya ortalama bir arsa fiyatı kaç para? Bunu lütfen bir tek bana değil hiç kimseye sormayın. Çünkü çok saçma bir soru. Size bir ortalama bir şey söyleyemem. Çünkü 10 bin dolara da var, 500 bin dolara da var. Bunu her videoda ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi diyeceksin ki tamam kardeşim 10 bin dolara da var, 500 bin ama ortalaması ne? Yok. Her yeri Bali yani burayı Türkiye gibi düşünmeyin. Çok farklı. Çok farklı. Bir örnek vermek gerekirse şöyle düşünebiliriz. İstanbul'da ortalama ev kaç para? Şimdi biriniz bana desin kardeşim ortalama ne bileyim işte 20 bin dolar. Ben bunu kabul etmem. Bu kafadan atılmış bir şey. Yani ben buna inanmam. Neden? Şimdi İstanbul'da milyon dolarlık yerler var. Bali'de de var. Şimdi orta düzeyde yerler var. Ona göre fiyatlar var. Bir de çok düşük bütçeli yerler vardır. Diğer yerlere göre. Değil mi? Yani ortalama bir şey söyleyemezsin bana. Ben de size söyleyemiyorum. Yani bunu anlayalım lütfen. Ve tabii başka bir önemli konu o da uçak biletleri. Daha uygun nerede buluruz veya sen nereden alıyorsun gibi. Şimdi benim özel bir tekniğim ve taktiğim yok. Ben de sizin gibi açıp sitelerden alıyorum. Sadece bizim farkımız bu. Gezginlerin farkı şu. Bunlar çok bununla haşır neşir olduğu için biletlere çok aldığı için. Sen yılda bir kere alıyorsun, 5 yılda bir alıyorsun. Biz yılda belki 15-20 kere uçuyoruz. Bu sebepten dolayı biraz daha bilgimiz var. Ama şöyle oluyor, aktarmalı bakacaksın ve her zaman diyelim ki aktarmalı baktın ya bir bilete. Diyelim ki diyor ki 25 bin lira değil mi? Bir de oradan o siteden bağımsız başka sitelerden baktığın zaman veya o uçak firmanın direkt kendi sitesinden baktığın zaman 100, 200, 300 dolar gibi rakamlara biraz daha düşebiliyor. Ve en önemlisi eğer bir taktik varsa, bir teknik varsa o da takip. Bir tek taktik budur. Nasıl takip? Takip edeceksin. Mesela sen 6 ay sonra bir planın var. 6 ay önce başlayacaksın takip. Zaman zaman bazı dönemlerde bir düşüş oluyor. Orada kapacaksın. Bir tek seçeneği bu. Ama senin gelmene bir hafta var. Senin ucuz uçak bileti bulamazsın zaten. Yok ki. Bu sebepten dolayı hangisi rota yönden iyiyse ona göre alıp gelirsin. Başka bana gelen sorular arasında biz Bali'ye geleceğiz tatile. Nereden başlamalıyız ve nereleri gezelim? Size kısaca şöyle söyleyeyim. Kuta'dan bence uzak durun. Sadece Kuta'yı ben gençlere, Seminyak oraları gençlere öneriyorum. Böyle yani partidir, takılma gibi. Ama Kuta'nın imajını kaybediyor. Gerek yatırım yapmak isteyenler Bali'de, gerek tatil istiyorsanız Kuta'dan uzak durun. Bak demedi demeyin ha. Yani size söylüyorum açık açık. Bir bildiğim var, gördüğüm var, duyduğumuz var, anlatıyoruz size. Kuta'da güvenlik sorunu var. Yani bu kapkaç olayları çok artmaya başladı. Sizi tekrar uyarıyorum. Birçok Türk'ün de başına geldi. Avrupalının da aynı şekilde başına geliyor. Kuta'da akşam çıktığınız zaman kafanız yiyor. İster istemez bardan diskodan çıkıyor. İçmiş oluyorsun. Biraz kafan iyi oluyor. Orada kapkaç olayı var. Ama şunun garantisini verebilirim. Hiç kimse size zarar vermez. Yani bizdeki nasıl desem yani tutup da seni yaralayıp da Brezilya'da olduğu gibi veya öldürme riski işte seni öyle bir şey yok. Ama kapkaç olayı var. Ve çok çirkin bir şekilde var. Sürekli oluyor ve artıyor. Yani bu acayip gıcıma gitmeye başladı benim. Lütfen Kuta'dan uzak durun, dikkatli olun. Kuta'nın bir geleceği yok. Kötüye gidiyor. Eğer
tatil veya yatırım amaçlı kesinlikle Ubud, Canggu, Seminyak bazı bölgeleri. Çünkü Kutay'a çok yakın, dikkatli olun. Tamam mı? Yani kaliteli bölgesi var. Ve üst taraflar. Buralarda olabilir ve tatil için gelmek isteyenler ilk geldiğinizde bakın ailenizle geliyorsanız, çoluk çocukla geliyorsanız Sanur. Bak burayı not alın, Sanur. Çok kaliteli, çok güzel. Ubud olabilir. Diyelim bir hafta buradasınız, 4 gün Ubud, 3 günde Sanur. Müthiş bir rota. Oradan gezersiniz her yerlere. Bunlar güzel yerler. Başka yorumlarda bana gelen ve gördüğüm, size de ifade etmek istediğim şey var. O da bu son dönemde tabii çok YouTuber geldi Bali'ye ve birçok kişi video çekiyor. İşte sadece YouTube değil, Instagram'da olsun o gel. Bana sürekli mesajlar geliyor. Gördün mü bu kişi de şirket açıyormuş. Gördün mü bu kişi de böyle yapıyormuş. Gördün mü efendim bunlar da böyle video yap. Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Bakın burası benim çiftliğim değil ve ben Bali'de sadece yaşıyorum. Yani beni çok Bali ile özleştirme. Yani Serkan Bali yani eşittir böyle. Hayır efendim burada ben yaşıyorum yani. Tabii buradan videolar attığım için herkes böyle Bali ile beni ilgili. Ya adam gelmiş orada mesela bir şey beğenmiyor bana yazıyor. Ya Serkan sen öyle dedin ama işte baksana Bali böyle bu yol iyi değil veya şurası böyle değilmiş veya biz böyle bekledik burası böyle çıkmadı. Ne yapayım arkadaşım ben Bali'nin şeyi miyim? Ben sadece videolarda yaşadığım şeyleri, tecrübelerimi, ne hissediyorsam sizlere aktarıyorum. Yani lütfen beni Bali'nin böyle belediye başkanı gibi şey yapmayın, davranmayın bana. Yani ben de sıradan sizden biriyim. Sadece benim burada şirketim var, ben burada 4 yıldır yaşıyorum, yani 5 yıl olacak. İşte burada iş yapıyorum, bununla ilgili. Ve Tayland'a gittim ben mesela geçen. Tayland'da ve Laos'ta kaldım. Ya Serkan işte sen niye hep gidiyorsun veya orada mısın? Ha sen Bali'yi sevmiyorsun, ha orada mı bir şey? Böyle değişik değişik yorumlar geliyor. Yani ben Bali'de yaşıyorum. Ben zaten Bali'ye yerleşme sebebim bu. Ben Bali'ye yerleşeceğim. Buradan dünya turumu yapacağım. Veya kafam esecek, uçağa atlayacağım. Tayland'a gideceğim. Kafam esecek. Laos'a gideceğim. Kafam esecek. Singapur'a gideceğim. Ben zaten bu yüzden buraya geldim. Hem Asya ülkelerine istediğimi girip çıkabilirim. Gerek ticari, gerek gezi, gerek eğlence. Zaten bu sebepten ben Bali'ye yerleştim. Gezmek için. Ben böyle bir hedefim yoktu ki ben Bali'ye geleyim, 12 ay hiçbir yere gitmeyeyim. Artık Bali'de böyle bir hedefim yok benim. Ben daha Amerika'ya gitmek istiyorum, ben Avustralya'ya daha bir sürü yerlere gitmek istiyorum. Bazen olacak 3 ay Bali'de olmayacağım, bazen olacak 2 ay olmayacağım, bazen olacak bir ay olabilir. Yani bunu ben her Bali'den çıktığımda böyle bir şeyleri yorumlamak veya işte bir şeyleri bir yere bağlama falan bence bu çok saçma, gereksiz. Bir başka soru, biz Bali'de yaşamak istiyoruz. Orada sağlık sistemi nasıl? Sağlık sistemiyle ilgili hiçbir sorun yok. Onlarca özel hastaneden tutun, devlet hastanesine kadar tam teşekküllü burada hastaneler ve poliklinikler var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Özele ben daha önce kulağımla ilgili sıkıntı yaşamıştım. Gittiğimde 25-30 dolara muayene oldum. 5 dakika beklemedim. Hemen aldılar. Süper bir servis. Aynı Türkiye gibi. Kaliteli, güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Thank you. Yeah. Americano, right? Yes. Bu arada kahvemiz de geldi. Hemen devam edelim. Sağlık sistemiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Burada tüm tedavilerinizi ve ameliyatınızı olabilirsiniz. Ha şöyle bir şey var. Mesela benim geçenlerde ameliyat meselem vardı. O dönemde de benim bankayla ilgili sorunlar vardı Türkiye'de. Türkiye'ye gittim. Gitmişken orada oldum. Şimdi diyelim ki sen buradaki sağlık sistemine güvenmiyorsun veya paran çok. Problem yok. Atlarsın uçağa. Hop mesela bir ameliyatın vardır. Başka bir şeyin vardır. Gidersin Türkiye'ye. Git ameliyatın ol. Güvendiğin doktorlara. Git şey yap. Orada geri gel mesela. Yani ben şöyle düşünüyorum mesela. Buradaki ufak tefek şeylerde tabii ki ama oldu da ciddi bir şey var. Ve burada bunun çözümünü bulamıyorum. Abi atlar giderim Türkiye. Vatanım bizim. Yani gideriz. Ameliyatımızda oluruz. Şeyde oluruz. Gereken sağlık şeyleri de olur. Geliriz yani. Bunda sıkıntı olmaz ki. Ha acil durumlarda, acil durumda hastanede var, şeyde var, her şey var. Ama bunu mesela Kamboçya veya Laos için söyleyemem. Mesela orada yok. Ha var da devlet hastanesi var. Öyle özel, güzel gideyim ameliyat olun, bunu hasta oldum. Oralar mesela daha gelişmemişler. Onların da 5 yıl, 10 yılı var. Ama Bali gelişmiş bir yer. Ya Denpasar fena yani ne özel okullar var, ne hastaneler var, ne tesisler var öyle demeyin yani. Gerçekten bak Bali gelişmiş. Ben gezdikçe bunu anladım. Şimdi biz geldik Türkiye'den, Avrupa'dan. Efendim buralar bize gelişmemiş gibi geliyor ama şimdi ben diğer Asya ülkelerini gezince Bali aslında çok geliştiğini gördüm.
Ya bunu da buradan ifade edeyim. Bir başka soru daha var böyle çok gelen. O da bizim böyle Türklerin kafası her şeye çalışır ya. İşte Serkan Bey şirket açmadan biz orada şey yapamaz mıyız? İşte iş güç ve ev alamaz mıyız? Şey yapma. Yapamazsınız. Yani şirket olmadan sizin burada sadece burada değil, dünyanın hiçbir yerinde sen şirket açmadan, tamam mı? Veya orada şey yapmadan gidip de bir şey yapamazsın. Bir ev alamazsın, bir şey alamazsın. Şimdi diyeceksin bir saniye Türkiye'de 250 bin dolar alana veriyorlar. Birkaç örnekten bunu her ülke yapmıyor. Vermiyor. Şimdi burada da mesela böyle bir şey başlatacaklardı. 150 bin dolarlık ev alana 10 yıl oturum vereceklerdi ama tekrar uzatabiliyorsun. Ama iş yapma hakkın yok. Yani tekrar yine şirkete aslında mecbur kalıyorsun bir saatten, bir zamandan sonra. Çünkü hazıra dağlar dayanmaz. İlla ki burada yaşıyorsan ufaktan böyle bir işletme bir şeyler yapacaksın. Ne olacak? O zaman yine şirket gerekli. O yüzden bence hiç 150 bin dolarlık ev alıp da 10 yıl oturum alacağınıza şirketinizi açın. Gidin 50 bin dolarlık istediğiniz ev al. Niye 150 bin dolarlık ev almak zorunda kalıyorsun ki mesela? İstediğin rakamdaki ev al veya istediğin yerdeki ev al bence. Serkan Bey biz Bali'ye geleceğiz ve orada motor kiralayacağız. Bizim ehliyetler geçerli mi? Daha önce bir Reels videosu yapmıştım. Bizim ehliyetlerimiz burada kesinlikle geçerli değil. Peki siz geldiğinizde motor kiralamak istediğinizde size veriyorlar mı? Evet veriyorlar. Adamların umurunda değil ki kiralıyor, al diyor, pasaportunu şey yapıyor, veriyor. Ama polis çevirirse seni bizim ehliyetimiz burada geçerli olmadığı için ceza ödersin. Ne kadar 60-70 dolar işte neyse o şeyi ödersin, çekilirsin. Bizim ehliyetlerimiz burada geçerli değil, sadece burada değil, Tayland'da da geçerli değil. O yüzden her seferinde Tayland'a gelenler veya buraya gelenler illaki motorla geziyorsa bir şeyler olabiliyor. Bunun için moralinizi bozmayın. Eğer öyle bir durum olursa artık öder geçersiniz. Bu son dönemde Laos'la ilgili tabii çok güzel şeyler anlattım ve Laos'u çok sevdiğimi de söyledim. Bu videolardan sonra da bana sorular geldi. Bali mi Laos mu diye veya ben yaşamayı ve bir adım atmayı düşünüyorum. Bali mi, Laos mu, Vietnam mı? Hep böyle sorular var. Şimdi bu sizin bütçenizle alakalı. Vietnam Laos'a göre çok daha pahalı ama daha kaliteli, daha güzel bana göre. Ya bak fiyata göre bakarsan. Ama Laos'un da kendine göre bir şey var. Çok daha uygun ama gelişmemiş. Yani orada düzgün hastane, okul, yani bir aile çoluk çocuklu oraya yerleşemez. Çünkü okul sıkıntı, her şey sıkıntı. Ama kendi ise mesela gidip orada keyfine bakabilir, emekliyse veya bir kız arkadaşı varsa veya efendim bu şekilde çok mantıklı olabilir. Ama Bali'nin de farklı bir şey var. Yani Bali'nin atmosferi farklı, oranın atmosferi farklı. Her yapıya göre değişir. Şimdi bana göre Bali, zaten o yüzden burada yaşıyorum. Yoksa giderim başka yerle yerleşirim değil mi? Veya şey yaparım. Böyle bir imkan var. Şimdi niye ben burada yaşıyorum? Burayı seviyorum ben. Buradaki sistem, insanlar, bütün her şey benim hoşuma gidiyor. Ben burada mutluyum. Böyle olduğu için de Bali'de yaşamaya devam edeceğim. Bir arayış içinde değil. Bu sebepten dolayı arayış içinde olanlar da bence bütçesine göre ülkeyi seçsin. Şimdi eğer çok düşük bütçelerle gelmeyi ve bir şeyler yapmak istiyorsa bence Laos, Kamboçya kesinlikle uygun. Bir orta seviye ise bu tabii ki Vietnam, işte Tayland veya Bali olabilir. Bu tercih meselesi. Herkes kendine göre ülkesini seçebilir. Karakterine, yapısına. Mesela geçenlerde biri şirket açacaktı burada. İki ortak bunlar. Bir tanesi Bali'de istiyor, bir tanesi Tayland'da istiyor. Tayland mı Bali mi, Tayland mı Bali mi biz beraber konuştuk, fikir alışverişi yaptık, onu yaptık. Bunlar Tayland'a karar verdi. 3 ay sonra adam aradı o diğer ortağı. Ben dedi vazgeçtim, ben Bali'de yapmak istiyorum. Beni arkadaşım buraya sadece ot için getirmiş. İşte değil. Böyle şey de var. Mesela adam ot içiyor. Orada da serbest olduğu için oraya yerleşiyor. Adam umurunda değil ki ülke mülke. Adam ot var mı var diyor. Anlatabiliyor muyum? Ama burada mesela daha farklı bir sistem var. Buraya yerleşmek isteyenlerin daha farklı bir yapısı var. Doğayı seven, işte hayatı seven, mutlu olmayı, huzuru arayan onlar buraya. Eğlence ve onlar başka yerde. Burada da eğlencenin kralı var. Ama genel olarak baktığın zaman en çok nerede var? Tayland'da. O zaman sen sadece bu amaçla bir yere gidiyorsan ve yaşamaya diyor, o zaman orada yaşaman çok daha mantıklı. Başka benim için de çok önemli, sizler için de aslında çok önemli. Kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bu da hem siz mağdur olmayın hem de ben de tabii kendimi kötü hissetmeyeyim diye. O da insana buraya geliyor Bali'ye, tamam mı? Beni arıyor veya mesaj yazıyor. Serkan Bey ben Bali'deyim, görüşebilir miyiz? Ben de yazıyorum mesela, görüşemeyiz, vaktim yok. Sonra efendim ben senin için geldim. Hayda ya abicim tamam sen benim için geldin de bir sürü insan yazıyor. Yani
Şöyle düşün bak, 5 kişi yazsa günde, abi 5 günde zaten 25-30 kişi yazıyor. Ben o zaman Bali'de her gün birine gitmem gerekiyor sırayla. Her gün birine gidip ve buluştuğumuz zaman, eskiden buluşuyordum, artık bıraktım bunu. Buluşuyoruz, oturuyoruz. Merhaba merhaba. Serkan Bey şirket nasıl açar? Serkan Bey bunu nasıl yapar? Serkan Bey nerede yeriz? Serkan Bey nasıl yapar? Bütün bilgileri alıyor abi 1-2 saat. Tamam mı? Beni böyle pili bitiriyor. Ondan sonra görüşürüz, ben sana haber veririm. Hadi bay bay. Bu iş bitti. Artık yani böyle görüşmeler yapmıyorum. Vakit kaybı. Ha, işle ilgili görüşmeyeceksen bana, eğer şirket açılımıyla ilgili, ne bileyim burayla, işle, faaliyet, arsa, ev, bunlarla ilgili değil. Sadece beni sevdiğin için, benim videolarımı sevdiğin için, benimle görüşmek, tanışmak istersen, çayımı, kahvemi, başımın üstünde yeriniz var. Buyurun gelin. Çayımızı da içelim, kahvemizi de içelim. Gezelim de, yemek de yiyelim. Hiçbir problem değil. Ama eğer gelip de yanımda benim ticari şeyler konuşacaksanız ve bunun için gelip bilgi alacaksanız lütfen bunu gizli saklı yapmayın. Çünkü geldiğimde ben ayrılırım oradan. Yani bu çünkü şeye girer. Yani çakallığa giriyor biraz. İster istemez, değil mi? Çünkü benim başıma geldi. Yok dedi Serkan Bey, ben seni görmek. Bir gittik, ne beni görmesi. Adam başladı şirkette o bu falan. O gün bugün de dilim yandı. Ben artık bu şeyi yapmıyorum. Ha, şirket mi açmak istiyorsun? Ya şey mi yapmak istiyorsun? İşbirliği mi yapmak? Tamam, o zaman anlaşırız. Okeyse, birbirimizi karşılayabileceksek, sen benim isteğim, benim senin isteğin, o zaman buluşuruz, gereken yapılır veya gelmeden de direkt zaten biz yapıyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bunu niye söylüyorum şimdi burada? Şimdi yarın bir gün ben gidince zaten Bali'de Serkan, ben onunla her türlü görüşürüm. Böyle düşünmeyin. Geldiği zaman benim işim var, videomu çekiyorum, başka işlerim oluyor, vaktim olmuyor. Veya adam bana diyor ki ben Eylül'de, özür dilerim, Ekim'de geleceğim, sen Bali'de misin? Bilmiyorum ki yani, belki atlar motora giderim Java'ya. Belki işte Lombok'a geçerim. Endonezya'nın diğer adalarına geçerim, video yaparım, bilmiyorum ki. Yani sen ama diyor ben diyor senin için gel. O zaman benim için geleceksen, hangi tarihte geleceksen işbirliğini başlatırsın. Ben Afrika'da da olsam, dünyanın öbür ucunda da olsam, ayın 25'inde benim seninle randevum varsa Bali'de, ben orada Bali'de olurum. Niye? İşbirliği var aramızda. Ama işbirliği yoksa ben seni niye bekleyeyim? Seni bekleyeceğim, onu bekleyeceğim, ona bilgi vereceğim, sana bilgi vereceğim, buna bilgi vereceğim. Ondan sonra böyle olma bak. Lütfen empati yapalım ve karşı tarafı da anlamaya çalışalım. Başka bir konu daha var bana çok sorulan, o da evlilikle ilgili. Ben evleneceğim, işte hangi evraklar lazım veya buna. Benim evlilikle ilgili hiçbir bilgim yok. Ben buraya geldiğimde burada bir acentaya bana yardımcı olsun diye, çünkü ben böyle şeylerle uğraşmayı sevmeyen bir adam. Böyle kağıt, kürek, o, bu, şu. Ben ödeme yaptım ve adamlar benim işlerimi halletti. Aynı zamanda da eşimle de beraber onlar da imza şeylerini, ben böyle evlendim. Ben gidip de bir şey yapmadım veya şey yapmadım, araştırma bile yapmadım. Anlatabiliyor muyum? Benim bir bilgim yok bu konuyla ilgili. Ha, şunu dersin, kardeşim ben evleneceğim, yanında birileri olsun, gelebilir misin? Ve bakarız, zaman müsaitliği var mı, şey var mı, gelinebilir, bunlar yapılabilir, sıkıntı yok. Ama çünkü Endonezya, daha önce söylemiştim, yani Amerika gibi yönetildiğini, her şehrin kendine göre kuralları, kanunları olduğu, mesela Bali'deki evlenme prosedürüyle Java'nın bir yerindeki evlenme prosedürü aynı değil. Onu size söyleyeyim. Bir de internette şeyler dolaşıyor, bu işte evli olmayan, tamam mı, çiftler, erkekle kadın bir otele giremez diye. Bu doğru. Endonezya genelinde bu yasak. Çünkü Endonezya Müslüman bir ülke ve gerçekten bunu da böyle Türkiye'den daha sert yaşayan bir ülke diyebilirim. Ancak Bali'de bu geçerli değil. Bali'de kesinlikle böyle bir kural, kanun yok. Bilginiz olsun. Geçenlerde bir de Bali'de bir kaza olmuş. Hatta bayağı televizyonlarda, Türkiye'de falan çıktı. Bunlar hastaneye gidiyor, sonra ödemeyi yapamıyor. Orada mahsur kalıyor. Hastanede ödeme almadığı için onları salmıyor, ama bu Bali ile ilgili bir şey değil. Bu Türkiye'de de aynı. Yani diyelim ki bir yabancı geldi, ameliyat oldu, bir şeyler oldu. Ondan sonra ödeme yapmadan kesinlikle bırakmazlar yani. Bu artık devletler. Sonra bu çocukların parası olmadığı için buna yardım istiyor. İşte bazı Türkiye'deki önemli isimlerden yardım istiyorlar. Tabii bu yayılınca bir anda bakanlık bunlara sahip çıkıyor ve ödemeyi yapıp Türkiye'ye getirmeyi üstleniyorlar. Böyle bir şeyler duydum. Bana mesaj geldi, böyle çok mesajlar geldi. Serkan Bey böyle bir şey olmuş, sen niye ilgilenmiyorsun veya sen niye gitmedin oraya? Ya siz iyi misiniz? Benim yani kişileri tanımıyorum.
Bana öyle bir yardım talebi gelmedi. Ben niye gideyim oraya? Ne yapacağım? Gittim adamlara. Ne yapacağım ben? Niye video çekme? Ne yapayım? Öyle şey olur mu? Adam öyle bir kötü zamanda adamlar şey olmuş, ameliyat olmuş, ne bileyim kaza geçirmişler. Ben gideceğim oraya, neymiş, video çekeceğim, size göstereceğim ki adamlar bak yaralı burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de ben Bali'nin belediye başkanıyım, şey miyim ben? Bir şey olursa Türkiye hemen gideyim veya ben ne yapabilirim? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şeyler, ya bildiğiniz beni böyle Bali'nin muhtarı, belediye başkanı gibi şey yaptılar bazıları ya böyle. Abi böyle bir şey, ben lütfen beni Bali ile çok böyle özleştirme. Ben Bali'de sadece yaşayan ve işi olan, burada şirketi olan biriyim. Sadece böyle düşünebilirsiniz. Tabii kanal büyüdükçe de biraz da özel hayatım da merak ediliyor. Orada da bazı videolarda ben çocuklarımı da, ailemi de gösteriyorum. İşte oğlum zaten bana benziyor. Orada bir sıkıntı yok ama kız senin mi veya o eski eşinden mi, yani o başka birisinden mi diye sorular geliyor. Kız çocuğu da benim. Yani o da benim öz evladım. Oğlum da benim öz evladım. O da yanımda, ona bakarak söyledim. Yani iki çocuk da videolarda gördüğünüz iki çocuk da benim öz evladım. Serkan Bey sen Antalyalı mısın diye sorular da çok geliyor. Çünkü birçok videoda ben Antalya'da yaşadığımı, orada iş yaptığımı falan da çok söyledim. Ben Antalyalı değilim, Ardahanlıyım. Ama bir yaşında Almanya'ya göç etmişiz ve ben 20 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye tekrar göç ettim. Oradan da artık Asya ülkelerine buraya geldim, Bali'ye göç ettim. Böyle hızlı hızlı sizden gelen sorulara devam edelim. Hem de sizin de böyle merak ettiğiniz, aklınızda bulunan şeylere belki cevap bulmuş oluruz. Serkan Bey senin ailen nerede yaşıyor, Türkiye'nin neresinde gibi sorular da geliyor. Benim ailem hepsi Almanya'da. Yani bu amcalar ve babam, annem, kardeşlerim hepsi dahil Almanya'da. Sadece halalar ve teyzeler İstanbul ve Ankara'da yoğunluk olarak yaşıyorlar. Devam ediyoruz. O da ortaklık teklifleri. Burayla ilgili ortaklık teklifleri geliyor. Mesela işte ben bunu yapacağım, ortak yapalım mı? Veya şunu yapalım, ben ortak işe girmek istemiyorum burada. Çünkü zaten yoğunum. Bir de başka işleri üstlenemem. Ben zaten kendi işime, birçoğu da mesela ortaklık düşünen de burada yaşamayı düşünmüyor. Mesela şey yapayım sen yap diyor. Buna vaktim yok benim. Yani daha böyle bir yük bindirmek istemiyorum üzerime. Daha kontrollü gitmek istiyorum. O sebepten dolayı bütün yardımlara hazırız. Ancak ortaklık konusunda çalışmak istemiyorum. Bilginiz olsun. Başka merak edilen tabii ki finansal konular. O da nasıl geçiniyorsun, bu para nereden geliyor gibi sorular da çok geliyor. Bu genelde aslında beni tanımayan ve yeni takibe alan kişiler, tabii ki abone olan kişiler yazıyor, soruyor. Çünkü eskiden takip edenler biliyor. Şimdi benim efendim bakın ben zengin değilim, bunu tekrar söylüyorum. Ailemden hiçbir destek almıyorum. Her şey tamamen kendi çabamla yaptığım şeyler. Şimdi benim gelirlerim var. Burada bir YouTube artı şirket, emlak şirketim var. Onun dışında tur ve danışmanlık şirketim var. İnsanlar tura geliyor, danışmanlık alıyor. İşte YouTube'dan bu tarz benim gelirlerim var. Artı biraz borsada yapıyorum, şey yapıyorum. Ya böyle kendime göre bir gelirlerim var. Zengin değilim ama tabii ki gelirler için ve işlerimi büyütmek için de yatırımlar yapıyorum. Zengin olmaya çalışıyoruz diyelim. Kısaca bir şey daha eklemek istiyorum. O da gerek YouTube'da bütün yorumlara cevap veriyorum. Bakın sizden gelen bütün yorumlara cevap veriyorum. Ancak Instagram'da ve Facebook'ta bunların hepsine yapamıyorum. Mesela adam yazıyor, kardeş ben şirket açmak istiyorum, işte iletişime geçelim. Tamam, bu kişilerle iletişime geçiyoruz. Adam şirket açmak istiyor veya şey yapmak istiyor ama diğer sohbetler çok geldiği için herkese cevap veremiyorum. Bakın eğer siz de aranızda varsa, size cevap vermediysem Instagram'da veya Facebook'ta buna alınmayın. Ben belki görmüyorum bile onu ve sen alınıyorsun. Sanki sana karşı yapılmış bir şey gibi. Böyle bir şey yok. Sizi tanımıyorum, sana karşı ne olabilir ki, değil mi? Yani sadece yoğunluktan, mesela yazıyor, merhaba Serkan Bey, işte videolarınızı çok beğeniyorum, nasılsınız? İşte mesela buna cevap veremiyorum. Çünkü eğer bunlara cevap verirsem bu sefer diğer işle ilgili cevapları vermediğimi, yani sen olsan bunu mu yaparsın, bunu değil mi? Yani iş önemli. Yani ben bunlara cevap vermem lazım. Ve bir kere değil, adamla bir görüşüyoruz, iki görüşüyoruz, ertesi gün ondan sonra yani işler yoğunlaşıyor. Şimdi ben buraya cevap verirsem, şimdi YouTube'da yorumlar geliyor. Instagram'da cevap ver, Facebook'ta cevap ver, efendim TikTok'ta o zaman ben yani işin içine çıkamam ki. Anlatabiliyor muyum? Yani lütfen buna şey yapmayın. Ben ara ara zaten Instagram'da eğer takip ederseniz gereken bilgileri paylaşıyorum. Benimle görüşmek isteyen ve tabii iş yapmak isteyenlere bazen böyle linkler paylaşıyorum. Buradan bana ulaşabilirsiniz gibi. Oradan takip edip ulaşabilir ve işbirliği yapabiliriz. Aklıma gelen bunlar da, size samimi bir şekilde bunları cevaplamak istedim. Yine aklınıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz yorum kısmına. Tekrar bir video yaptığımda bunları da yine ele alır ve cevaplarım. Bu videoda buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar, sevgiler.
Beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.